Şirketlerin bizim yapay zeka en iyisi yalanlarına inanmayı artık bırak. Kesinlikle. Berkeley araştırmacıları hepsini ücretsiz kapıştırabileceğim bir arena kurdu. Marka yok, logo yok. Gemini mi, Claude mu bilmeden kör test yapıyorsun. Sonuçlara inanamayacaksın çünkü kazananı sadece performans belirliyor. Merhaba, bugün seninle oldukça ufuk açıcı bir derinlemesine inceleme yapacağız. Şeyden yorulmadın mı sen de? Şirketlerin sürekli kendi yapay zeka modellerini göklere çıkardığı o sıkıcı grafiklerden. O PR bültenleri ve pazarlama broşürleri artık cidden baydı. Kesinlikle. O yüzden o broşürleri bir kenara bırakıyoruz bugün. Asıl görevimiz şu. Claude, Gemini, Grok ve GLM gibi dev modelleri birbirleriyle tamamen ücretsiz kapıştırabileceğin devasa bir yapay zeka arenasına dalıyoruz. Hani şu UC Berkeley araştırmacılarının yayınladığı son makalede bahsedilen dev platform. Aynen o makale. Üstüne bir de YouTube'da teknoloji tarafında Eric Mishow ve Prompt Minds 2.0'ın testlerini izleyince taşlar tam yerine oturdu. O makaledeki veriler muazzam gerçekten. Berkeley ekibinin o meşhur Llama-Arena ismini değiştirip neden sadece Arena.ai yaptığını çok iyi açıklıyor. Değil mi? Ölçek çok büyüdü çünkü. Kesinlikle. Şöyle düşün, ayda 5 milyondan fazla kullanıcıdan, 60 milyon sohbetten ve 150 ülkeye yayılan devasa bir deneyden bahsediyoruz. Ve isimden o LM yani Language Model kısmını bilerek attılar. Çünkü iş Sadece metin değil artık. aynen işin içine kod girdi, görsel girdi. Hatta video öğretimi bile var. Yani o language model takısı artık dar geliyordu. Kesinlikle. Benim bu platformda asıl vurulduğum yer o kör test kısmı. Yani battle mode. Satrançtaki o elo sistemi gibi çalışan kısım. Ta kendisi. Sistemi açıyorsun, bir prompt yani komut giriyorsun, karşına model A ve model B çıkıyor. Ama marka yok, logo falan hiçbiri yok. Tamamen şeffaf ve ön yargısız. Hangisi daha iyi cevap verdiyse onu seçiyorsun ve kazanan o küresel skor tablosunda yukarı tırmanıyor. Oradaki o marka ön yargısını yıkma fikri harika. Ama araştırmacıların eklediği asıl büyüleyici detay Max adını verdikleri akıllı yönlendirici bence. O sistem nasıl çalışıyordu tam olarak? Sen komutu girdiğin an o 5 milyonluk kullanıcı veri tabanından besleniyor ve arka planda senin o özel görevin için en uygun modeli otomatik seçiyor. Yani benim yerime bütün modellerin yeteneklerini tartıp görevi direkt en iyi yapacak olana paslıyor. Aynen öyle. Çok zeki bir orkestra şefi gibi çalışıyor. Bak bu tür özelliklerin gerçek hayattaki yansıması çok çarpıcı. Prompt Minds kanalındaki o kodlama savaşını gördün mü? Şu açılış sayfası yani landing page oluşturma görevi olan video mu? Evet, orada Gemini 3.1 Pro ile Claude Opus 4.6 kapışıyor. Sonuçlar inanılmaz. Uçurum var arada resmen. Gemini 3.1 Pro sadece 286 satırlık böyle çok temel bir sayfa çıkarıyor. Hani fena değil ama... Ama Opus 4.6 Evet, Opus 4.6 bir başlıyor. Tam 2400 satırlık, böyle inanılmaz detaylı, şık ve tamamen işlevsel koca bir proje üretiyor. 5 katından fazla kod. şirketlerin kendi yayınladığı grafiklere bakmak yerine işte bu gerçek dünya testlerini görmek bu yüzden çok daha değerli. Erişmiş oldun, Opus 4.6 ile yaptığı çalışmada müthiş bir örnekti buna. Kendi DHB'sini yönetmek için yaptığı uygulama değil mi? Evet, sıfırdan bir görev yöneticisi uygulaması yazdırdı. Ekranın bir tarafında uygulamanın canlı ön izlemesini görüyor, diğer tarafta da kodu anlık inceliyor. Süreci acayip hızlandıran bir şey bu. Üstelik işi bittiğinde bütün o dosyaları tek bir tıkla zip olarak indirebilmesi. Kendi bilgisayarına atıp anında çalıştırabiliyor. Platformun asıl gücü de burada zaten. Sana sadece kodu verip bırakmıyor, test etmeni ve anında kullanmanı sağlıyor. Kısacası buradaki asıl ders şu senin için. Şirketlerin o süslü pazarlama taktiklerine kanmayı bırak artık. İster kod yazdır, ister analiz yap, ister e-posta at. Kendi ihtiyaçların için en iyi modeli bizzat test et. Aynen öyle. Arena.ai üzerinde bu devasa kütüphaneyi tamamen ücretsiz kullanmak varken, kimsenin bizim modelimiz en iyisi lafına inanmana gerek yok. Çok doğru bir özet oldu. Yalnız bu noktada kapatmadan önce hepimizin düşünmesi gereken çok çarpıcı bir detay var. Neymiş o? Şunu bir düşün. Araştırmacıların kurduğu bu sistemde
Modellerin başarısını biz insanların oyları belirliyor dedik. Peki ya gelecekte bu yapay zeka modelleri bize en doğru ya da en yaratıcı sonucu vermek yerine sırf bu arenalarda en çok oyu almak için eğitilirse? Bu tehlikeli bir ihtimal. Yani sadece manipülatif ve bizim duymak istediğimiz popülist cevaplar üreterek sistemi hacklemeye başlarlarsa, gerçeği söyleyenin değil de nabza göre şerbet verenin kazandığı bir yapay zeka arenası düşün. Kendi denemelerini yaparken bu ufuk açıcı soruyu mutlaka aklının bir köşesinde tut.